Bugün Gucci savaş tünellerini gezeceğim. Ho Chi Minh'den 1 saat uzaklıkta bu tüneller. Tur aldığınızda sabah sizi otelinizden gelip arabayla alıyorlar. Fiyatlar makul. 20 kişilik, 10 kişilik alternatifler var. Ben 9 kişilik olanını seçtim. Kişi başı yaklaşık $20 civarıydı. Yol üstünde ufak bir mola verdik. Burada böyle el sanat ürünler yapıyorlar. Bir 5-10 dakika takılıp devam edeceğiz. Böyle el yapımı hediyelik eşyalar yapıyorlar. Yumurta kabuklarından. This is the first way lacquer painting. The second way inlay eggshell and the third way inlay mother of lacquer. Böyle başka materyalleri de kullanıp süsler yapıyorlar. Bu zemin ahşap. Bu gördüğünüzde şu büyük midye kabuğundan yapılma. Yaptıkları resimlere de son dokunuşları burada veriyorlar. Gucci savaş tünellerine geldik. Şimdi rehber eşliğinde tünellere gidiyoruz. Biraz size Cambly'den bahsedeyim. Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden online İngilizce eğitim alabileceğiniz bir platform. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuzdur ya da İngilizce biliyorsunuz ama konuşamıyorsunuzdur. İşte Cambly'deki eğitmenlerle pratik yaparak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Genelde biz Türklerde bu çok oluyor. İngilizceyi biliyor ya da çat pat biliyor ama hiç konuşamıyor. İşte Cambly'de yabancı eğitmenlerle konuşarak sanki yurt dışına gitmiş de yabancı biriyle tanışmış gibi ona işte ne yapıyor, kaç yaşındasın, nerede yaşıyorsun gibi soruları sorabilir. O da aynı şekilde size soracak, sanki yabancı biriyle tanışıyormuş, yeni biriyle tanışmış gibi İngilizce pratik yaparak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Cambly benim ve benim gibi gezginlere destek oluyor. Birçok kez bana da destek oldu. Şu an Vietnam'dayım. Bu Vietnam gezime de kendilerinin desteği var, sağ olsunlar. Cambly'yi aklınızın bir köşesine not edin. Ayrıca Cambly'ye üye olduğunuzda rotasız 70 koduyla üye olursanız rotasiz ile 10 dakika ücretsiz deneme hakkı kazanıyorsunuz ve ilk 70 kişiye indirim de sağlanıyor. Gişeden geçip içeri girdik. Tabii böyle farklı gruplar da var. Bizim grubumuz dediğim gibi 9 kişi. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Burayı şimdi böyle ağaçlı görüyoruz ama rehber diyor ki Amerikalılar buraya 500 milyon bomba atmış. Bu orman tamamen yanmış, yerle bir olmuş. Daha sonraları tekrar böyle işte ağaçlandırılmış. Şimdi bir tünelin üstündeyiz. Açmaya çalışacağım eğer açabilirsem. Bu biraz büyütülmüş hali. Orijinal boyutu 25'e 40 santim. Yani benim oraya girmem çok mümkün değil. Buraya zorlasam girebilirim ama akrep falan olabiliyormuş bu mevsimde. Onun için biraz riskli. Savaş zamanında burada yaşamak istiyorsanız bu tünelleri kullanmak zorundasınız. Tüneller 3 katmandan oluşuyor. İlki 3 metre derinliğinde, diğeri 6, son katman ise 8 ile 12 metre arasındaymış. Askerler bomba attığında ilk 2 katmana bu erişebiliyormuş ama son katmana erişemiyormuş. Onun için yaşam alanları en altta. Yalnız en altta da oksijen problemi var. Böyle çok rahat nefes alamıyorsun diyorlar. Biz biraz önce bir tünele girdik. Sadece 1 metre aşağıdaydı. Orada bile ya da 1-2 metre aşağıda nefes almak çok zordu. Bu tünellerden bu gördüğünüz bölgede 250 kilometrelik yol yapmışlar. Köyden köye, işte bölgeden bölgeye hepsi birbirine bağlı.
yapraklarla kamufle edilmiş. Yani o zaman tabii teknoloji yok. Bütün her şeyi elleriyle ve ufak böyle artık çekiç gibi şeylerle kazıyarak yapmışlar. Rehber anlatırken yine dedim böyle çok iştahlı ve gururlanarak anlatıyor. Buraları diyor asker bulsa bile Amerikan askerleri iri gibi olduğu için, hatta öküz gibi olduğu için buraya giremiyorlardı diyor. Velhasıl etkileyici bir yer. Ben bayağı etkilendim buradan. Tabii şimdi burayı bulduğumuz gibi bırakacağız. Bu kapağı yine kapatıyoruz ki kimse düşmesin. Kamufle de edelim böyle. Şimdi gidebiliriz. Bu da diğer bir tünelin girişi. Biraz önceki tünelde şuradaydı. Bu birbiriyle bağlantılıymış. Gündüzleri bu tip böyle kamuflaj kıyafet giyiyorlarmış. Tabii savaştıkları için. Geceleri ise böyle siyah giyiyorlarmış. Geceleri de çalışıyorlarmış. Gündüz savaşıp gece çalışıyorlar. Bu da Amerikan tanklarından biriymiş. Bu bir tuzağıymış. Her 5 metrede bir varmış. Binlerce. Ve bastığı zaman aşağı düşüyor tabii işte. Aşağıda da kazıklar var. Two sides of the trap hit to the armpit. The spine stop right here. Get out here. Keep going. Rolling trap. Window trap. Step on. Die quickly. Two sides of the trap slide down and cut their body in 2 parts. And this trap also die quickly. Two sides of the trap hit to the body like alligator mouth. See some trap. US Army step on this side. Other side hit to the head. Bu gördüğünüzde kapının üstüne asılıyormuş. Asker içeri girdiğinde bu böyle yukarıdan aşağıya gelip direkt çiviler askerin vücuduna saplanıyor. Amerikalıların attığı bazı bombalar patlamıyormuş. Patlamayanları bu şekilde toplayıp kesip onlardan kendileri dinamit ya da işte Amerikan askerlerine karşı tekrar kullanıyorlarmış. Biraz önce bu bir tuzaklarından geçtik. Hani farklı tuzaklar var. Rehber anlatırken çok iştahlı anlatıyor, övünerek anlatıyor. Bu tuzaklar yüzünden diyor Amerikalı askerler ülkesine döndüğünde bile akıllarından bu anı, bu tuzakları silemiyorlar. Hatta kimisi korkudan kalp krizi geçiriyor, gece uyanıyor ya da bir hastalıktan bahsetti. Muhtemelen bu tip savaşlarda bulunanlarda görünen bir hastalık. Adını anlayamadım. Onun etkisinde çok asker hala var diyor. Atış, silah sesleri duyuyorsunuz. İsterseniz burada talim yapabiliyorsunuz. Benim çok ilgimi çekmediği için yapmadım. $28 ödeyerek atış yapabiliyorsunuz. Diğer bir detay, zamanında yani savaş sırasında Amerikalı askerler kimyasal silah kullanmışlar. Rehber diyor ki o kimyasal sıvıyı şu ağaca dökseniz çok azını 48 saat içinde bu ağaç yok oluyormuş. Diğer bahsettiği şey 35 yıl o kimyasal silahın etkisi bu bölgede yaşayan halkta görülmüş. Ne oluyormuş? Kadın doğum yaptığında çocuk sakat oluyor. Ya kolu olmuyor, ya bacağı ya da gözü olmuyormuş. 3 nesil maalesef bu kimyasal silahtan etkilenmiş. Şimdi tünellere geçeceğiz. Tünele giriyorum.
Arkadaş ben gidemiyorum diye geri döndü. Wow. Buranın yüksekliği şu an 90 santim. Wow. Ve içerisi bildiğiniz karanlık. Şimdi telefonun ışığını açtım. 40 metre böyle gidiyoruz. Oh. Oh. Şimdi yukarı doğru çıkışa geçtik. Oh. Vay anasını, dışarısı gibisi var mı ya? Vallahi içerisi kötü ya. Böyle 1 metre değil, 80-90 santim. 40 metre gittik. Bizim ekipteki 2-3 kişi girmedi. Hani kolostrofobiniz varsa kesinlikle denemeyin. Aşağıda bir şey olursa dışarı çıkması zor. Ama tabii adamlar zamanında bu tünellerde 250 kilometre kazmışlar. Etkileyici bir deneyim bence. Bu arada rehber şimdi dedi ki biz tünelden çıktık, ben zor diyorum ama orijinal ölçüsü bunun %40'ı daha küçükmüş. Yani düşünemiyorum onu. Lastiklerden sandal yapılıyor. Tabii bunları yaparken de ters yapmışlar ki adım izlerini Amerikalılar takip ederken şaşırsın, ters yöne gittiklerini zannetsinler diye. Şimdi burası mutfak. Alttan tünellerle mutfak, hastane ve yaşam alanları birbirine örümcek ağı gibi bağlanmış. Mutfakta yemekleri sadece sabah 5 ile 8 arasında yapıyorlarmış. Çünkü o saatlerde sis oluyormuş yerde. Çıkan dumanı askerler ya da yukarıdan helikopterle gezenler göremiyormuş. Diğer bir detay, şimdi mutfak burada ama herhangi bir baca yok. Bacayı bu bambulardan 300 metrelik küçük kanallar yapıyorlarmış ve dumanlar, yemeğin dumanları ya da ateşin dumanı 300 metre ileriden çıkıyormuş. Askerler orayı bulsa bile hani altta kimse yok, 300 metre uzaktalar. Burada ufak bir örneğini yapmışlar turistler için. Mutfak yan tarafta ama gördüğünüz gibi duman buradan çıkıyor. Bu orijinal değil. Bunun 300 metre ileride olduğunu düşünün. Tüneller bayağı etkileyiciydi. Buraya Ho Chi Minh şehrinden turla gelmek bence en kolayı. Öyle otobüsle gelirseniz 20 kişilik otobüslerle kişi başı $10 gelebiliyorsunuz. Ama hani benim tercih ettiğim gibi 9 kişilik, 10 kişilik minibüs, minivan seçerseniz daha bir konforlu. Onun fiyatı ise yaklaşık $20. Vietnam'a gelirseniz özellikle de tabii Ho Chi Minh şehrine gelirseniz burayı kesinlikle pas geçmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok karanlık oldu. Şurada söyleyeyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.